Ekranda gördüğünüz oyunda normalde bir altyazı yok. Ancak yaptığım canlı altyazı sayesinde bu oyunu artık Türkçe, İngilizce veya Almanca altyazı ile dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. 2000 yılında çıkan Spider-Man 2000 hala en sevdiğim Spider-Man oyunlarından biri. Bunu sadece nostalji yüzünden söylediğimi de düşünmüyorum. Bugün baktığınızda tabii oldukça basit bir oyun. Ama yaptığı bazı küçük şeylerle Spider-Man'i kontrol ettiğinizi gerçekten hissettiriyordu. Eski oyunlar genellikle zor olurdu. Bu oyunda ise çocuk modu dahil bir sürü zorluk seçeneği vardı. Sadece eğlenmeniz isteniyordu ve kendinizi süper kahraman gibi hissetmeniz. Mesela bankadaki bir bombayı taşırken Spider-Man yavaşlardı. Elinizde gerçekten ağır ve her an patlayabilecek bir şey taşıyormuşsunuz gibi gelirdi. Spider-Man olarak insanları kurtarmaya çalışıyordunuz. Siz bir süper kahramandınız ve bu hikayenin bir parçasıydınız. Bugün için küçük bir ayrıntı gibi görünebilir ama yıllar sonra oyunu yeniden açtığımda hala aklımda kalan şeylerden biri bu. Duvarlara yapışmak, tavanda ilerlemek, düşmanların arkasına sessizce inmek. Oyunun imkanları sınırlıydı ama elindeki imkanları Spider-Man hissettirmek için kullanıyordu. Bu oyunu tekrar oynamaya karar verdiğimde Spider-Man Brand New Day filmine daha birkaç ay vardı. Bu oyuna yeniden dönmek ve bir Spider-Man videosu hazırlamak istedim. Zaten film çıkana kadar anca bitiririm diye düşündüm. Oyunda bir altyazı yoktu. Tabi sadece Türkçeden bahsetmiyorum. Herhangi bir dilde yoktu. Ara sahnelerde yok, Stan Lee'nin bölümler boyunca yaptığı anlatımlarda yok, görev sırasında karakterlerin söylediklerinde de yok. Ben de favori Spider-Man oyunuma altyazı desteği eklemeye denemeye karar verdim. Hem Türk oyuncular nostalji yapmak isterse bu oyunu anlayarak oynayabilecekti, hem de İngilizce ve Almanca altyazı da yok, onları da eklerim diyordum. Belki ihtiyacı olan olur, kullanmak ister diye. Başlangıçta yapacağım şeyin çok daha basit olacağını düşünüyordum. Oyunun içindeki yazıları değiştirir, ara sahnelere altyazılar ekler, ardından videoyu hazırlamaya geçerim diyordum. Tabii işler öyle ilerlemedi. İlk olarak oyunun menülerini ve içindeki yazıları değiştirmeye başladım. Eski oyunlarda bir metni değiştirmek, cümleyi silip yerine Türkçesini yazmak kadar kolay değil. Dosyanın içinde her kelime için ayrılmış belli bir alanlar var. Yazdığınız kelime bu alanı geçerse menü bozulabiliyor, yazılar birbirine girebiliyor veya oyun tamamen çökebiliyor. Mesela oyundaki pause yazısını durduruldu yapmak istedim ama sığmadı. Bir harf fazla yazdığımda oyun açılmadığı için sonunda ekrana yalnızca durdu yazabildim. Bu yüzden bazı yerlerde istediğim karşılığı değil, oyunun izin verdiği en düzgün karşılığı kullanmam gerek. Menüleri ve değiştirebildiğim oyun içi yazıları bu şekilde teker teker düzenledim. Sonrasında ara sahnelere geçtim. Videoları oyunun içinden çıkardım. Bilgisayarda düzenleyebileceğim bir formatı çevirdim ve altyazıları doğrudan görüntünün üzerine ekledim. Ardından videoları tekrar PlayStation'ın okuyabileceği hale getirip oyunun içine yerleştirdim. Bu kısım uzun sürdü ama en azından ne yapmam gerektiği belliydi. Videoyu çıkar, altyazıyı ekle, yeniden paketle ve oyuna geri koy. Asıl sorun oyun içindeki konuşmalara geldiğimde başladı. Stan Lee'nin bölüm sırasında söyledikleri, karakterlerin görev içindeki konuşmaları ve düşmanların replikleri bir video dosyasının içinde değildi. Bunlar oyun sırasında doğrudan çıkan kısımlardı. Dolayısıyla çıkarıp üzerine altyazı ekleyebileceğim bir görüntü bulunmuyordu. Oyunun içinde istediğim anda yazı gösterebileceğim hazır bir altyazı sistemi de yok. Menüler değişmişti, ara sahneler altyazılıydı ama oyun sırasında duyduğumuz konuşmalar hala eksik kalıyordu. Projeyi de bu şekilde paylaşmak içime sinmedi. Bir süre nasıl çözebileceğimi düşündükten sonra oyunun kendisini değiştirmek yerine dışarıdan çalışan ayrı bir program yazmayı denedim. Hazırladığım program oyun ekranını takip ediyor. Ekrandaki görüntüyü daha önceden oyun aldığım ekran görüntüleriyle karşılaştırıyor. Hangi bölümde ve hangi konuşmada olduğunuzu anladığında da o sahneye ait altyazıları başlatıyor. Yani altyazıyı oyunun kendisi göstermiyor. Program oyunu dışarıdan izliyor ve doğru zamanda yazıyı oyunun penceresinin üzerine getiriyor. İlk denemelerde sistem yalnızca birkaç sahnede düzgün çalışıyordu. Kamera açısı biraz değiştiğinde konuşmaları tanımıyordu. Birbirine benzeyen iki koridoru karıştırabiliyor, aynı altyazıyı iki kere başlatabiliyor veya birkaç saniye geç kalabiliyordu. Bu yüzden oyundaki sahnelerden binlerce ekran görüntüsü eklemeye başladım. Aynı mekanın ekran görüntülerini teker teker kaydettim. Sonra aynı bölümleri tekrar tekrar oynayıp sistemi test ettim. Bir konuşmayı düzelttiğimde başka bir sahnenin bozulduğu da oluyordu. Bir altyazı 2 saniye erken başladığı için oyunu yeniden açıp aynı yere tekrar geldiğim zamanlar da oldu. Programın bütün bu kontrolleri de oyunu yavaşlatmadan yapması gerekiyordu. Bu yüzden görüntü işleme kısmını işlemcinin birden fazla çekirdeğini kullanacak şekilde düzenledim. Yanlış eşleşmeleri azaltmak için sahnelere farklı kurallar ve bekleme süreleri ekledim. Programın bir görüntüyü gördüğü anda karar vermesi yerine birkaç kare boyunca kontrol etmesini sağladım. Böylece ekranda bir anlığına görünen benzer bir görüntü yanlış altyazıyı başlatmıyordu. Bu süreç bir süre devam etti ama sonunda bitti. Oyunun kaynak koduna erişmeden ve oyun içindeki sesleri değiştirmeden normalde bulunmayan bir altyazı sistemi hazırlayabildim. Benim araştırdığım kadarıyla Spider-Man 2000 için sahneleri ekran görüntüsü üzerinden tanıyıp oyun içi konuşmaları canlı olarak altyazılandıran başka bir proje bulunmuyor. Kesin olarak dünyada ilk demek istemiyorum. İnternet büyük bir yer ama aynı oyun içinde aynı yöntemle hazırlanmış başka bir çalışmaya denk gelmedim.
Sistem çalışmaya başladıktan sonra projeyi yalnızca Türkçe ile bırakmak istemedim. Oyunda zaten İngilizce ve Almanca dublaj var ama bu dillerde altyazıya ihtiyacı olan birileri olabilir diye düşündüm. Sonuçta oyuna baştan sona bir altyazı sistemi hazırlıyordum. Hazır bunu yapmışken neden sadece Türkçe ile sınırlı kalayım dedim. Launcher'ın içinden istediğiniz dili seçebiliyor ve oyunu doğrudan başlatabiliyorsunuz. Konsolda oynamak isteyenler için hazırladığım yamalarda ise teknik sebeplerle canlı altyazı programı bulunmuyor. Bu sürümlerde ara sahneler ve değiştirebildiğim oyun içi altyazılar kullanılıyor. Proje oyunu kendisini veya hazır yamalanmış oyun dosyalarını içermiyor. Kullanmak için oyunun size ait bir kopyası ve bir PS1 BIOS gerekiyor. Onları da siz halledersiniz. Projenin Windows ve Linux sürümleri de hazır. Kurulum dosyalarını, yamaları ve kaynak kodlarını GitHub üzerinden ücretsiz olarak ekledim. Bağlantıyı videonun açıklamasına bırakacağım. Videodan sonra projeyi indirip siz de deneyebilirsiniz. Bu proje aynı zamanda Kuş Bakışı'nın sezon finali olacak. Yaklaşık 6 yıldır bu kanala videolar hazırlıyorum. Bazen düzenli bir şekilde, bazen de uzun aralar vererek. Son zamanlarda video hazırlamak konusunda kendime biraz fazla baskı yaptığımı fark ettim. Yeni video gelmediğinde dinlenmek yerine neden video hazırlamadığımı düşünüyordum. Bir oyun açtığımda bile bazen oynamaktan önce videosunu düşünmeye başlamıştım. Bu yüzden Kuş Bakışı'na bir süre ara vermeye karar verdim. Kanal kapanmıyor, videolar hiçbir yere gitmiyor. Ben de tamamen ortadan kaybolmuyorum. Bugüne kadar videoları izleyen, yorum yapan, paylaşan veya sessizce takip eden herkese de teşekkür ederim. Ara vermeden önce de indirip kullanabileceğiniz tamamlanmış bir proje bırakabilmek benim için güzel oldu. Ama yan kanalımız Retroloji'de videolar devam ediyor. Eski oyunlar, CRT televizyonlar, retro donanımlar ve oyun tarihine dair içerikler ilginizi çekiyorsa Retroloji'ye de abone olmayı unutmayın. Videonun bundan sonraki kısmında da bilgisayar ekranından kalkıp tüplü televizyonun karşısına geçiyoruz. Şimdi sıra oyunun kendisinde. Sözü Retroloji'ye bırakıyorum. Eğer PlayStation 1 ile büyüyen nesildenseniz, oyun kataloğunuzdan sürekli çıkarıp bitirmeye çalıştığınız, yaşınız küçükse anlamadığınız ama yine de karakterleri tanıdığınız ve size heyecan veren oyunlardan biri 2000 yapımı Spider-Man PlayStation 1 oyunudur. Bugünden baktığımızda eski oyunlar oynamanın en rahatlatıcı yönlerinden biri, açık dünya yok, yan görevler yok, her bölüm çözmeniz gereken bir platform ve yenmeniz gereken kötü karakterler var ve oyunu 2 saat gibi bir sürede bitirmeniz mümkün. Kaçımız artık zamanımızın meşhur yol yok cümlesini tekrar ediyoruz. Bunun sebebi çünkü artık oyunlarda yol değil, koca bir dünya olması. Yapılması gereken birçok yan görev ve geliştirilmesi gereken birçok teçhizat olması. Günümüz dünyasında da olduğu gibi araçlar yolun kendisinden daha önemli hale geldi. Oyunumuza dönersek, direkt bir bağlantı olmasa da ben bu oyun ile efsane 1994 yapımı Spider-Man çizgi dizisindeki Örümcek Adam ve Tobey Maguire'ın Örümcek Adamı ile her zaman bir paralellik kuruyorum. O olgun, ne yaptığını bilen Örümcek Adamı oynuyormuşum gibi hissediyorum. Her yerinden teçhizatlar fırlayan günümüz film ve oyunlarındaki Örümcek Adam gibi değil. Hikaye teknoloji fuarında Dr. Otto Octavius'un yani Dr. Octopus'un ıslah olduğunu ve insanlığa faydalı yeni buluşunu tanıttığı bir sunumla başlar. Ancak etkinlik sırasında Spider-Man kılığına girmiş bir sahtekar sahneye dalar, cihazı çalar ve kamera ekipmanlarını kırar. O sırada sunumu fotoğraflayan Peter Parker, sahte Spider-Man'in peşine düşmek ister fakat kostümü yanında değildir. Eddie Brock, Venom da sunumdadır ve Spider-Man'in tekrar suça başladığını görünce öfkeyle Venom'a dönüşerek Spider-Man'den intikam almaya ant içer. Spider-Man bir yandan polisin, bir yandan da kontrolden çıkan Venom'un hedefi haline gelir. İlk Avengers filmi çıktığı zamanki heyecanımı hatırlıyorum. Tüm Marvel süper kahramanları bir araya gelecekti. Fakat yıllar önceki çizgi filmler, Spider-Man, X-Men gibi ve bu oyun aradığımız kesişmeleri bize çoktan vermişti. 2 saatlik kısa oynanışının içinde yazarlar mucizeler sığdırmışlardı. Yanımızda Fantastik Dörtlü, Punisher, Daredevil gibi karakterleri görüyor, Mysterio, Lizard, Venom, Carnage gibi birçok kötüyü karşımıza alıyorduk. Görünen o ki günümüz dünyası gibi oyunlar da daha çok bireyselleşmeye gitti. O günün kısıtlı teknolojisiyle bugünü bir tutmamamız gerektiğini unutmayalım. Aslında bugün karşılaştığımız oyun bug'larının çoğu sahip olduğumuz teknoloji fazlalığından geliyor. Çünkü oyunları yeterince optimize etmek gerekmiyor. Ağır bir oyunu taşıyabilecek donanımlarımız var halihazırda. O zamanlarda durum böyle değildi. Oyunun hikayesinde simbiyotların üretiminde kullanılan bir gaz tüm New York şehrini basmış durumda. Bu nedenle yüksek binaların alt kısımlarını göremiyoruz. Sonuçta tüm New York'u 700 MB'lık bir CD'ye koyacak halimiz yoktu, değil mi? Bunun dışında her oyun konsolunun kendine ait güçlü tarafları ve eksikleri vardı. Örneğin PlayStation 1 önceden renderlenmiş ara sahneleri oynatacak
bir hafızaya sahipken bu özellik Nintendo 64'te olmadığı için ara sahneler çizgi roman sayfası gibi resimlerle oyuncuya aktarılıyordu. Nintendo 64'ün de gerçek zamanlı model işleme kabiliyeti daha yüksekti ve başka oyunlarda başka mucizeler ortaya çıkarıyordu. Ama bunu başka bir zaman daha detaylı anlatırız. Oyunun 2 saatlik bir süreye sahip olmasının ortaya çıkardığı şeylerden başka biri de hemen her bölümde farklı bir oynanış mekaniğine sahip olmamız. Örneğin bir bölümde Venom'u kovalıyorken bir bölümde bizi ateş eden helikopterlerden kaçıyor, başka bir bölümde rehineleri yakalanmadan kurtarmaya çalışıyoruz. Avare dolanmak yok, oyun geliştiricilerin gerçekten bizim için tasarladığı bir mekanizma var. Eğer siz de benim gibi ufak bir çocuk olarak bu oyunun sonunu oynadıysanız, oyunun sonu tarafından travmatize olmuş olma ihtimaliniz epey yüksek. Çünkü sadece bu oyun için özel olarak tasarlanmış ve Spider-Man evrenindeki en yaratıcı kötü adamlardan biri olan Monster Ock'tan kaçarken epey korktuğunuza eminim. Oyun için orijinal bir kötü adam yapılmış, sağdan soldan unutulan kötü adamlarla şişirme bir hikaye ortaya çıkmamış. Bir klasiğin daha sonuna gelirken hatırladık ki günümüz dünyasında teknik birçok şey kazandık ama bizi sınırlayan şeylerin sebep olduğu yaratıcılığımızı kaybettik.